Sen hepinize merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün sizlerden karşınızda arkadaşlar kendi YouTube thumbnail'larımı nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. İlk başta arkadaşlar ben kendi thumbnail programım için Photoshop'u kullanıyorum, Adobe'nin. Siz de Photoshop'u videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz, indirebilirsiniz bilgisayarınızda. Siz de shoplarınızı, Photoshop'larınızı falan yapabilirsiniz. Benim tavsiye ettiğim program Photoshop'tur arkadaşlar. İlk başta şimdi benim Photoshop'um açılırken thumbnail'ıma koyacağım resmimi seçiyorum. Benim YouTube için ayrı YouTube pozları diye ayırdığım bir klasörüm var ve zaman zaman çekilmiş olduğum fotoğrafları oraya atıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu videonun şeyini ayarlayacağım sizlerle beraber. Bu arada çok üstte bakıyor sanırım. Az bir şey şöyle baksa daha güzel durur. Ben bu fotoğrafı kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafı, durun, Photoshop atmadan önce bir dakika şunu iptal edeyim bir saniye. Hemen new diyoruz ve buradan 1280-720 olarak seçiyoruz. Thumbnail'ımızın boyutunu, pikseline böyle seçiyoruz. Ondan sonra fotoğrafımızı yavaşça tutup sürükleyip yapıştırıyoruz. Şimdi ben fotoğrafımı biraz daha büyütmek istiyorum. Bu kişiye göre değişir. Ben böyle büyük olmasını seviyorum. Bence daha güzel oluyor böyle. Şimdi şöyle biraz daha yaklaştırdıktan sonra bu yok, çok yaklaştırdık. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bunu böyle ayarladıktan sonra şu en üstten 2.6 şuraya basılı tutup sol tıklan Polygon Lasso'yu seçiyoruz ve seçtik. Şimdi keseceğimiz yerleri seçiyoruz bunlardan. İlk başta altta kendimize bir yer oluşturalım. Ondan sonra yavaşça şimdi kesme geçelim. Böyle kendimi dikkatlice kesmeye çalışıyorum. Siz de dikkatlice kesin veya kesmeyin, size kalmış. Ben olmasını istediğiniz yerleri seçiyorsunuz burada kısacası arkadaşlar. Şöyle kendimi, saçımı da alayım komple. Saçınızın bir kısmı gitse çok önemli değil arkadaşlar. Ama tamamının gitmemesine özen gösterin. Daha güzel durması açısından, fotoğrafınızın garip durmaması veya kendinizi beğenmeniz açısından arkadaşlar. Şöyle ben çok fazla yanlarını almıyorum. Çünkü saçımın oraları çok elektriklenmiş oluyor. Ve garip duruyor. Açıkçası arkalarını silemediğim için tamamen biraz beyazlık kalıyor arkada. Evet, şimdi komple kendimi seçtikten sonra şurada FX'in yanındaki tuşa basıyorum. Maske tuşu bu. Photoshop'ta bu tuşa bastıktan sonra arka planı siliyor. Ondan sonra FX'ten Drop Shadow vermeden önce benim arka planlarım bulunuyor burada. Bu arka planlardan birini seçmem gerekiyordu ilk başta ama ben onu unuttum. Bu Afgan abinin arka planları. Afgan Rostov'un eğitim setini alırsanız bunlar size hediye olarak geliyor arkadaşlar. Ben şimdi arka plan olarak bunu kullanmak istiyorum bu videomda. Şunu şöyle atalım. Ama bizim daha üstte olmamızı sağlayacağım da, ama ilk başta yerini belirleyelim. Buradan böyle şunu da şöyle komple çektik, tamamdır. Bunun yeri böyle arkadaşlar. Şimdi biz kendimizi biraz daha üstüne atmalıyız bunu. Abi at beni. Beni üstüne at. Beni üstüme attım şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısacası böyle gibi, ama daha tamamlanmadı tabii ki de. Drop Shadow diyerek kendime gölge ekliyorum. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Hangi renk gölge istiyorsanız onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben arka plandaki renklerden uyumlu olsun diye kırmızı veya kırmızıyı seçmeyeceğim. Beyazı seçmek istiyorum. Yüzüm daha çok ön planda çıksın diye. Bu arada bu amatörce yapım tabii ki de. Siz daha profesyonellerini istiyorsanız başka kişileri izleyebilirsiniz veya eğitim setlerine bakabilirsiniz. Ama bence bu size yeterli olacaktır diyelim. Bu arada şimdi ne istiyorum ben? Photoshop. Şimdi Photoshop'un logosunu alacağım bir de kendime. Photoshop. Photoshop'un logosunu bulabileceğim bir yeri buluyorum. Giriyorum ve logosunu Photoshop logo diye kaydediyorum. Ondan sonra logoyu kaydettikten sonra buraya yapıştırıyorum kendime. Ben tek programla yapmıyorum. Şimdi bu Photoshop'u buraya yapıştırdıktan sonra FX'ten buna da bir gölge veriyorum. Bu da daha güzel dursun diye. Bunu hangi gölge renk yapsam? Bu arada bu size göre değişebilir tabii ki, tekrar söyleyeyim. Ben mavi veriyorum buna. Daha mavi oldu, böyle bir belli olsun Photoshop'un. Tamam, şimdi bu kadar tamam. Birinci aşama
Bu arada daha bitmedi. 2 tane program kullanıyorum ben. O yüzden birinci aşama Photoshop dersi thumbnail diyorum. Ve JPG olarak kaydediyorum. Siz istediğiniz olarak kaydedebilirsiniz. Ben JPEG olarak kaydediyorum. Maksimumu bana hala yetecek durumda 518 KB'da 2 MB'e kadar YouTube destekliyor. Ama diğer kullanacağımız programda bunun boyutu artabilir. Evet, şimdi ben kaydettiğim yerden birinci aşama Photoshop derslerini buldum ve buna sağ tıklayarak paint.net açıyorum. İkinci kullandığımız programın ismi ise paint.net arkadaşlar. İnternetten güzel bir yazı şekli indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Ben paint.net'i kullanmamın nedeni bu. Bunu isterseniz siz Photoshop'tan da yapabilirsiniz ama paint.net'ten daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu bölüyorum. Kusura bakmayın. Bunun için özür diliyorum sizden. Ben oyun oynayacak ekip arıyorum arkadaşlar. Oyun oynayacak ekip derken ben biliyorsunuz Minecraft videosu, GTA 5 videosu vesaire bir sürü video çekiyorum. Bunları da tek başıma çekince çok zevkli olduğunu düşünmüyorum. Bunun için bir ekip kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ekibime katılmak istiyorsanız oynadığınız oyunları ve size ulaşabileceğim bir adresi, Skype adresi olur, Discord olur. Ondan sonra ne olursa olur fark etmez yani. Onu altlarda, yorumlarda belirtirseniz, yaşınızı da belirtirseniz iyi olur. 15 yaş üstü olursa iyi olur arkadaşlar. Neyse, hadi siz daha fazla bölmeden videoya geçelim. Şimdi ben indirdiğim yazı şeklini seçiyorum şöyle. Bu tamamen sizin göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Adobe Photoshop dersi diyorum. Ve bunu biraz büyütmek istiyorum. Ben şöyle 72 desem çok mu büyük oldu? Yani bunu o zaman 65'e düşürüyorum. Bu burada kalsın şimdi. Şöyle yazımızın içini isterseniz böyle bırakabilirsiniz. Veya isterseniz benim gibi daha güzel veya daha belli olsun diye şöyle yaklaştırıp boyayabilirsiniz. Bu arada Ctrl'ye basıp yukarı tuşuna basarsanız daha yaklaşır arkadaşlar. Ben beyazdan geçmek istiyorum şöyle. Siz istediğiniz renkler geçebilirsiniz. Veya kırmızıyla, maviyle de geçebilirsiniz. Daha güzel durur. Şöyle tamamen boyadım. Şimdi thumbnail'ımı nasıl yapıyorum? Bir dakika yaptım. Thumbnail'ımı nasıl yapıyorum diye de yazı yazacağım. Bu arada durun. Şunu şöyle çekeyim. Bir dakika şöyle hop hop. Bunları da kısaca ben boyadıktan sonra beyaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazımız daha ön planda çıktı ve daha güzel oldu. Bundan sonra ise asıl görmenizi istediğim yeri yazıyorum. Ve buraya yazıyorum ki bunu da hangi renk yazalım? Bunu da beyazdan yazalım. Sonra içini maviye boyayalım. Thumbnail yapma. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Buradan yeni bir tane katmer oluşturuyorsunuz. Ona yazıyorsunuz yazıları ki içini rahat bir şekilde boyayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada söyleyememiş de olabilirim. Yanlış söylüyor da olabilirim. Dalga geçmeyin. Tamamdır. Şimdi şu thumbnail yazısını da maviye boyuyorum içine. Photoshop'un mavi olduğu için ama tam bilerek mavi rengiyle boyamıyorum. Bu renge boyuyorum ki yine biraz fark olsun. İnsanlar yazıyı okusun. Photoshop şeyimizde thumbnail'ımızın resmini okusun diye yani kısacası. Ben bunu çok beğenmedim şu anda yaptım. O yüzden şu dış rengini de değiştirmek istiyorum. Dış renginde hangi renk yapalım? Biraz koyu bir gri yaparsak bakıyorum. Yani evet. Koyu gri yapalım. Dışını da. Bu arada siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim ben. Anlamayan arkadaşlar için, anlamayan kişi varsa onlar için tekrardan söyleme gereği duydum. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda benim thumbnail'ım hazırlandı. Gördüğünüz gibi bu başlığın, daha doğrusu bu videonun thumbnail'ı bu olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Şimdi bunu Save As diyorum ve buradan yine JPG olarak yani JPEG olarak seçiyorum ve buna da birinci aşama ders falan ne isterseniz yazabilirsiniz. Dedikten sonra buradan boyutunu falan görebiliyorsunuz. %100 detaylı diyorum ben ve tamamlıyorum. Default diyerek kaydediyorum. Ve şimdi yenilediğim zaman gördüğünüz gibi böyle oldu ve dosya boyutu bana 505 KB arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi YouTube'a rahat bir şekilde HD olarak yükleyeceğim ve güzel duruyor bence arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Umarım yapabilirsiniz. Umarım başarırsınız. Sizler sayesinde
Ben bunları öğrenebiliyorum. Neyse arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gerçi bilgi videosunda neyine eğleneceksiniz bilmiyorum. Ama olsun. Umarım öğrenmişsiniz, o zaman öyle söyleyeyim. Umarım sıkılmadan öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım yapabilirsiniz. Videolarınıza başarılar dilerim. Beni izleyen ve bana katılan aileme de teşekkür ederim. Siz de aileme katılmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.